Galaxy M23 dolar 17 TL ve şu anda 289 dolara globalde satılırken baktığınız zaman ülkemizde 4300 TL bandında Snapdragon 750G ve 120 Hz tazeleme hızına sahip olan tam anlamıyla fiyat performans şampiyonu diyebileceğim bir telefonla karşı karşıyayız. Normalde incelemeye genel olarak telefonun tasarımıyla başlardık ancak burada fiyatla başlamamızın en büyük sebebi bu telefon dediğim gibi 289 dolarlık bir satış etiketine sahip. Direkt vergisiz olarak 289 doları direkt olarak TL'ye çevirdiğimiz zaman 4900 TL civarında bir fiyat yapıyor. Yani Samsung kar marjından neredeyse yarı yarıya kısarak Galaxy M23'ü ülkemize getirmiş durumda. Bakalım 4500-5000 TL aralığında gerçekten alınabilecek bir model mi? Galaxy M23'ün batarya performansı nasıl? Kamera deneyimi nasıl? Genel performansı, Galaxy M23'e dair bütün detaylara net bir şekilde değineceğiz. İlk olarak kutu içeriğinden neler çıkıyormuş? Bununla bir başlayalım. İlk olarak bir kutu içeriğine bakalım. Kutudan ne kılıf ne de bir adaptör çıkmıyor. Yalnızca Type-C şarj kablosu ve telefonumuzun kendisi bizleri karşılıyor. Tasarıma baktığımız zaman ön kısımda delik çentik kamera tasarımı bizleri karşılarken ön taraftan alt segment bir cihaz gibi görünse de arka kısma baktığımızda kamera modülü ve genel tasarımıyla gayet beğendiğimi söyleyebilirim. 8.4 mm'lik kalınlık ve 198 gramlık bir ağırlıkla önümüze çıkan M23 tamamıyla plastik bir yapıya sahip. Elde tutuş hissiyatı olarak çok kaliteli olmasa da yine de ucuz bir hissiyat vermiyor. Tasarım açısından fiyatının ortalamasını da diyebilirim. Ekran kısmına geldiğimizde M23 6.6 inç PLS panele sahip olan Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı ile gelen bu ekranda adaptif bir tazeleme hızı yok. Yani ya 120 Hz ya da 60 Hz olarak kullanabileceğiz. Ekran kalitesine baktığımda çok kaliteli bir ekran olduğunu söyleyemeyeceğim ama bence kötü diyebileceğim bir ekrana da sahip değil. Yine orta düzeyde diyebiliriz. Ancak tepkisellik olarak, akıcılık olarak gerçekten çok iyi bir deneyim sağlıyor. Fiyatının akıcılık konusunda en iyilerinden diyebilirim. Yonga setine baktığımızda orta segment bir cihaza göre iyi bir performans veren Snapdragon 750G Yonga setini görebiliyoruz. 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. 8 nanometre üretim sürecinden geçen 750G arayüz akıcılığı olarak ve uygulama açılış hızlarında arka plandaki uygulamaları yönetirken de bize ideal bir performans sunuyor. Herhangi bir donma takılma sorunu yaşamazken oyun tarafına baktığımızda da gayet güzel bir şekilde orta grafiklerde PUBG'de 30 FPS ve düşük grafiklerde de 40-45 FPS bandında oynatabiliyor. Isınmaya bağlı bir performans düşüklüğü de neredeyse hiç olmuyor diyebilirim. Stabilitesini koruyan ama çok yüksek bir performans vermeyen bir işlemciyle karşı karşıyayız. Bu işlemci genel olarak günlük kullanım için yapılmış ancak yine de oyunlarda vermiş olduğu performans da memnun ediyor. Ve ek olarak Galaxy M23 günlük kullanımda bize ısınma konusunda bir problem çıkarmasa da özellikle uzun süreler PUBG gibi yüksek grafikli oyunları oynadığımız zaman net bir şekilde ısınıyor ancak çok ciddi ısılara da ulaşmıyor. Yani kesinlikle telefonda oyun oynarken elimizi yakacak düzeyde değil. Donanımdan kamera kısmına geçtiğimizde 50 megapiksel f1.8 diyaframlı ana kamerayı görürken 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve makro kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi iyi düzeyde. Gece performansı olarak çok bir şey beklemeyin ancak onun dışında çoğu senaryoda başarılı fotoğraflar ortaya çıkartabiliyoruz. Fotoğraflardaki renkler ve keskinlik açısından 50 megapiksellik ana kameranın iyi işler çıkardığını söyleyeyim. Video konusunda 4K 30 FPS desteğimiz var ancak EIS ile beraber geldiği için ortalama düzeyde videolar çekebiliyoruz. Video konusunda da çok bir beklentiniz olmasın. Ön taraftaki kameraya bakarsak 8 megapiksel f2.2 Full HD 30 FPS videolar çekebilen bir kamera burada konumlandırılmış. Genel kamera deneyimi açısından fiyatın oranla Galaxy M23'ü ben gayet beğendiğimi söylemem gerekiyor. Özellikle kamera konusunda fotoğraf tarafına odaklıysanız Galaxy M23 bence kesinlikle alınabilir. Batarya tarafına geçtiğimizde ise 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Batarya performansı açısından segmentinin tam olması gereken seviyesinde ortalama 7 ila 8 saat arasında ekran süreleri alabiliyoruz. Yani çoğu kullanıcının bir günü fazlasıyla çıkartabilecek bir performans sunuyor. Tamamen oyun odaklı bir kullanımda da 4-5 saat civarı ekran süresi alabiliyoruz ki bu sürelerde gayet tatmin edici. Yazılım kısmında Galaxy M23 Android 12 ve One UI 4.0 arayüzüyle geliyor. Arayüz deneyimi temiz ve sorunsuz. Stabil bir performansı 750G'nin yardımıyla beraber rahatlıkla alabiliyoruz.
Hoparlör tarafına geçtiğimizde ise mono bir hoparlörü var. Ses yüksekliği olarak çok beğenmedim ama ses kalitesi şaşırtıcı bir şekilde gayet tatmin edici. Güvenlik kısmında da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuzun olduğunu söyleyeyim ve bu parmak izi okuyucunun gayet hızlı ve stabil bir şekilde çalıştığını da söylemem gerekiyor. Kablosuz bağlantılarda M23, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve 5G desteğini de bünyesine barındırıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise Galaxy M23'ün herhangi bir dayanıklılığı bulunmuyor. Şimdi isterseniz Galaxy M23 ile ilgili son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar, şimdi Galaxy M23 ile ilgili son bir değerlendirme yaptığımız zaman ön taraftaki bu delikli kamera haricinde tasarımsal açıdan da benim gayet beğendiğim bir cihaz oldu. Bunun dışında kamera performansı da oldukça yeterli. İşlemci kısmında da performansı ortalama bir kullanımda bize hiçbir problem yaşatmayacak seviyede. En az 2-3 yıl boyunca bu telefonu aldığınız zaman herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Oyun tarafında testlerde gördüğünüz gibi gayet iyi bir performans alabiliyoruz. Batarya konusunda da benim bir günümü çok rahatlıkla çıkartıyor. Tabii ki oyun odaklı bir kullanımda Galaxy M23'ün bataryası kesinlikle yeterli gelmeyecektir. Ancak kendi fiyat aralığına göre diğer cihazlarla çok yakın bir performans veriyor. Batarya konusunda geri kalır bir yanının olmadığını söyleyeyim. Bunun dışında ekran deneyimi, ekran akıcılığı gayet iyi düzeyde, ancak ekran kalitesi olarak biraz alt seviyede kaldığını söyleyebilirim. Bu noktada Redmi Note 10S AMOLED paneliyle Galaxy M23'ten çok daha öne çıkıyor. Eğer ekran yönünde beklentileriniz yüksekse Galaxy M23 sizi memnun etmeyebilir. Onun haricinde dediğim gibi genel kullanımda akıcılık ve performans istiyorsanız Galaxy M23'ü tercih etmeniz bence çok mantıklı olacaktır. AMOLED ekranlı bir telefondan bu telefona geçerseniz veya iPhone tarafında IPS panelli bir telefondan geçtiğiniz zaman da Galaxy M23'te net bir kalite kaybı yaşayacaksınız. Ekran yönüne çok önem veriyorsanız Galaxy M23 dediğim gibi alınabilir bir cihaz değil. Burada PLS panelden de bir bahsetmek istiyorum. PLS teknolojisi IPS'e gerçekten yakın bir teknoloji, ancak bir IPS ekran kadar canlı renkler ve doğru bir renk başarımı veremeyebiliyor. Bir IPS ekran kadar canlı renkler ve doğru bir renk başarımı veremeyebiliyor. Onun haricinde Yonga setiyle, kamerasıyla, batarya performansıyla M23 5G gayet mantıklı bir cihaz. Doların 17 TL'yi geçtiği, sürekli olarak arttığı bu günlerde 4300 TL'lik fiyatıyla oldukça avantajlı bir model olduğunu düşünüyorum. Galaxy M23 bence tam bir fiyat performans ürünü. Bunun dışında yazılım desteği olarak da en az 2 yıl boyunca Android ve 3 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini alacak. Yani Android 14 ve One UI 6.0'a kadar da bu telefonun güncelliğini koruyacağını söyleyebiliriz. Eğer telefonu alıp uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız Galaxy M23'ün en az 3-4 sene boyunca sizi idare edebileceğini düşünüyorum. Peki sizler Galaxy M23 hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu fiyatıyla alınır mı, alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.